Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bu videomuzda Telegram grubumuzda paylaştığımız günlük 10 soru etkinliği sorularının çözümünü yapacağız. Bildiğiniz üzere Telegram grubumuzda onar soruluk testler paylaşmaktayız. Telegram grubumuza katılarak bu soruların çözümüne günlük olarak katılabilirsiniz. Yine YouTube kanalımızdan da bu soruların çözümünü yapacağız. Şuradan büyütecek olursak buradan başlayalım. Evet, ilk sorumuz Arda Toz'la Mücadele Komisyonu'na 2020 yılında katılmıştır. Toz'la Mücadele Komisyonu'na bir sonraki seferde tekrar görevlendirilmek istemektedir. Çünkü Toz'la Mücadele Yönetmeliğine göre görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Bu durumda Arda'nın görev süresi hangi yılda bitmektedir? Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Toz'la Mücadele Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. 3 yıl. Ve bu komisyon yılda 2 defa toplanır. 2 defa toplanacaklar. Bu yüzden cevabımız 2023 yılında bitecek olacaktı. İkinci sorumuz, biyolojik etkenlere maruziyet risklerin önlenmesi hakkında yönetmeliğe göre çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş yerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır? Arkadaşlar, biyolojik etkenler grubuna baktığımızda insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan, şöyle yapalım, grup 1 insanda, şöyle hastalık yazalım buraya, hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerde biz hangi gruba bakıyoruz? Grup 1'e bakıyoruz. Tam da güzel yazamadım. Şunu biraz daha güzel yazalım. Grup 1'de insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenleri görüyoruz. Grup 2'de ise arkadaşlar bir tık daha arttıracağız. İnsanda hastalığa neden olacak artık. İnsanda hastalığa neden olacak. Çalışanlara zarar verebilecek, şöyle diyelim, zarar diyelim buraya. Bunda yok. Çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma, şuraya da toplum diyelim. Topluma yayılma ihtimali olmayan. Topluma yayılma ihtimali yok ve genellikle etkili korunma tedavisi olan. Şuraya da tedavi yazalım. Ama buraya yazarsak olmaz. Tedavi şuraya yazalım. Tedavi şöyle olsun. Zaten burada hastalık yok. Burada da tedavisi olan. Grup 3'e baktığımızda arkadaşlar, grup 3'te artık hastalık zaten var ama bir tık daha ağırlaşmış halde, ağır hastalıklara neden olacak. Çalışanlara zarar verilecek, değil mi? Çalışanlara zarar verebilecek, ciddi tehlike oluşturacak. Topluma yayılma olasılığı bu sefer burada yoktu. Burada ne olacak arkadaşlar? Olacak artık. Yine etkili ve tedavi yöntemi olacak. Bunda da olacak. Grup 4'te ise arkadaşlar hastalık ihtimali zaten var. Ağır hastalara neden oluyor. Çalışanlara zarar veriyor. Topluma yayılma olasılığı zaten çok yüksek olan ancak etkili tedavisi olmayan bir grup, ağır olarak gözüken bir grup. Şimdi baktığımız zaman koruma düzeyleri arkadaşlar, grup 2'de koruma düzeyi 2, grup 3'te 3 olarak görebiliyoruz. Grup 4'te 4 olarak görebiliyoruz koruma düzeylerini. Biz burada ciddi sağlık riski oluşturabilecek ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenleri en az koruma düzeyi 3 olan önlemlerde göreceğiz.
ciddi sağlık riski oluşturabilecek ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm iş yerlerinin koruma düzeyi en az 3 olacaktır. Malzeme güvenlik bilgi formlarına görülen H ve P ibareleri düşünüldüğünde P400 ile 499 aralığında verilen kodlar neyi ifade eder? Şimdi arkadaşlar H ibaresi nedir? P ibaresi nedir? Onu anlatmak gerekiyor. H ibaresi İngilizce hazard dediğimiz arkadaşlar tehlike ibareleri yer alıyor. P de prevent önlem, İngilizce'de önleme ifadesi yer alıyor. Şimdi buradan esinleneceğiz. H ibarelerinden başlayalım. H ibareleri arkadaşlar 200 ile 299 arasında fiziksel zararlar olarak bilinir. 300 ila 399 arasında sağlık zararları olarak bilinir. Sağlık zararları. 400 ila 499 arasında ise çevresel zararlar olarak bilinecek. Burası da çevresel zararlar. H ibareleri bu şekilde. Hazard dediğimiz gibi tehlike olarak bahsedilir. P ibareleri ise arkadaşlar burada baktığımız zaman fiziksel zararlar H ibaresi olarak biliyoruz. Sağlık zararları da H ibarelerinde gözüküyor. P ibarelerine baktığımızda P 100 ile başlar, 199 ile devam eder. Bu genel anlamları ifade eder. Buradaki seriler. P 200 ila 299 arasında ki ibareler arkadaşlar tedbir amaçlı önlem ifadesini belirtir. P 300 ila 399 arasında müdahale, B şıkkındaki müdahale yöntemini bize söyler. Burası da olmayacak. P bize soruda sorulan 400 ila 499 arasında arkadaşlar depolamadır. E şıkkı bu arada cevabımız. Depolamadır. Ve P500 ila 599 arası da bertaraftır. Bu bilgileri içerir. Bu aralıkta arkadaşlar çıkmış sorularda bir sürü H ve P ibarelerini görebilirsiniz. Farklı anlamları vardır. Malzeme güvenlik bilgi formlarında H ve P ibareleri olarak araştırırsanız birçok ibareyi göreceksiniz. Bunların gruplandırılmasını bilirsek tahmin etmesi de zor olmaz. Ama ayrıntılarını da bilmemizde fayda olacaktır mutlaka. Lütfen bu konuda bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Maden iş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliğine göre elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı kaygan ve sulu yerlerde kaç dereceyi geçemez? Arkadaşlar biz burada şev açılarını 3 maddede incelemiştik. Birincisi sağlam araziydi ve sağlam arazide arkadaşlar 60 dereceydi. Sulu ve tam tersi olarak sulu ve kaygan, sağlamsa tam tersi sulu ve kaygan olarak düşünüyoruz. 30 derece olarak görüyorsunuz. Aradaki açı da tam ortadaki 45 derece. Burada da çöküntülü diyebiliriz. Çöküntülü, ezik arazi diyebiliriz bunun için. Çöküntülü veya ezik arazi diyebiliriz.
Burada bize kaygan ve sulu yerler sorulduğu için cevabımız 30 derece olacaktı. Önemli bir bilgidir. Yukarıdaki özelliklere bakıldığında aşağıdaki şıklardan hangisinde bu özellikleri taşıyan gaz bulunmaktadır? Burada arkadaşlar acı badem kokusu yayar ifadesi bize direkt olarak hidrojen siyanürü anlatıyor. Acı badem kokusunu. Yine baktığımız zaman diğer özellikleri gübrelemede, tekstil boya sanayinde, dezenfektan yapımında kullanılan bir gaz ve toksik diğer ifadeyle zehirlidir. Zehirli bir gazdır arkadaşlar hidrojen siyanür. Şurayı silelim. Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki kişilerden hangisinde delinmez tabanlı emniyet ayakkabı gerekliliği yoktur? Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri, cevabımız direkt olarak A şıkkı. Karkas ve temel işleri yol çalışmalarında ayakkabı gerekliliği var. Delinmez tabanlı ayakkabı, emniyet ayakkabı gerekliliği. İskelelerde yapılan çalışmalarda var. Çatı işlerinde olacak. Şantiye alanı depolardaki işlerde olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre bütün vücut titreşimi maruziyet değerlendirmesi yapılırken deniz taşımacılığında kaç Hz'in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? Buradaki cevabımız A şıkkı 1 Hz olacaktır. Aynı zamanda çıkmış bir sorudur. Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine göre özel bir davranış ya da eylem belirten güvenlik rengi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Evet, burada cevabımız C şıkkı olacak. Özel bir davranış ya da eylem belirtiyorsa. Burada da arkadaşlar kırmızıyı tehlikeli hareket veya davranış olarak görebiliriz. Tahliye et, dur, kapat ifadelerinde görebiliriz. Aynı zamanda ekipmanların yerlerinin gösterilmesinde de yardımcı oluyor. Sarı renkteki güvenlik rengimiz ise dikkatli ol, uyarı işaretlerini veren, önlem al, kontrol et gibi ifadeleri var. Mavi işaretlerde zaten özel bir davranışı da eylem belirtir dedik. Yeşilde genelde acil çıkış kapılarında gördüğümüz renk. Parlak turuncu ise emniyet renklerinin dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli olarak dikkat çekebilir. 4850 sayılı İş Kanunu'na göre fazla sürelerle çalışma yapan bir kişi isterse bu çalışmaları karşılığı zamlı ücret yerine fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ne kadar zamanı serbest zaman olarak kullanabilir? Arkadaşlar fazla çalışma, şöyle yapalım, fazla çalışma nedir? Fazla sürelerle çalışma nedir? Fazla sürelerle çalışma nedir? Fazla çalışma haftalık 45 saat 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak biliniyor. Fazla sürelerle çalışmalar ise sözleşmelerde 45 saatin altında belirlenen haftalık çalışma saatlerinde 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma sayılır. Örneğin sözleşmede 40 saat belirlendiyse 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma sayılır. Örneğin haftada 42 saat çalıştıysa 2 saat fazla sürelerle çalışmış demektir. Burası 47 saat olursa fazla çalışma yapmış olur. Saat başına ücret tutarının %50 yükseltilmesiyle bu ücretleri ödenir. Yine fazla sürelerle çalışmalarda bu durum %25'tir. Fazla çalışmalarda
bu ücreti almadan soruda da sorulan fazla çalışmalarda serbest zaman süresi 1 saat 30 dakika iken fazla süreli çalışmalarda bu durum 1 saat 15 dakikadır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinde bu kanun hükümleri uygulanmaz? Afet ve acil durum birimlerin müdahale faaliyetlerinde uygulanmıyor. Ev hizmetlerinde uygulanmıyor. Fabrika bakımı ve merkezi dikimi ve benzeri iş yerlerinde uygulanıyor. Cevabımız C seçeneği 1-3 olacaktı. Evet, test 1'imiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.